Arkadaşlar selam. Öncelikle herkesin aslında örmeyi çok iyi bildiği, yani en basit model diyebilirim. Bu motifi örmekle başlıyoruz. Bunun için bakın şöyle 4 milimetre kalın bir tığ kullanıyorum. Şu ören bayan Tanja'nın şu kalın siyah ipini kullanıyorum. Ve benim evimde şöyle kalan bir kalın koton ipim vardı. Bundan hatta kazak örmüştüm kanalda. İzleyenler hatırlayacaktır. Bunları kullanıyorum. Şimdi bu motifi nasıl yaptığımı yine de bilmeyen arkadaşlarım için en pratik yoluyla anlatıyorum. Şimdi ipimi 2 kat kullanıyorum arkadaşlar, koton ipimi. Siyah ipim zaten kalın. Şu orta noktasını örerek başlayacağız. Ben bunu yaparken şöyle bir sihirli halka yapıyorum önce. Şöyle tığımı aldım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Ve 3 tane üçlü trabzan yaparak başlayacağım. 2, 3. Bakın. Tekrar battım dairemin içine. 1, 2, 3. 3 tane trabzanım oldu. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Ve bakın bunu 4'e tamamlıyorum bu dairemin içinde. Bakın 4'e tamamladım. Aralarda ikişer zincir çektim. Son olarak tekrar 2 zincir çekiyorum. Şu bakın başlangıç noktamdaki şu boşluğa batıyorum. Ve ilmek kaydırma dediğim, ilmek almadım. Şöyle tek de çektim. Ve ilmeğimin içinden de geçirerek şöyle bitirdim. Burada makasımı alayım. İpimi kesiyorum. Bakın şimdi burada hemen arkadan bu ipi alıp sabitleyeceğim. Aynı şekilde şu başlangıç ipimi görüyorsunuz. Özellikle sihirli halkayla başladım ki şöyle şu aradaki bu delik çok kocaman olmasın istediğim için. Bakın şöyle çektiriyorum. Hemen bu ipimi de arkada sabitliyorum ve fazlalık iplerimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar göbek kısmını yaptım. Şöyle ikinci kısım olan şu siyahta nasıl modelimi artık ortaya koyduğumu göstereceğim. Gördüğünüz gibi ilk tek sıra, 2 sıra, 2 sıra ve tek sıradan oluşuyor motifim. Şimdi buralarda da şu kenardan başlıyorum ki motiflerim daha düzgün olsun. Bunu gerçekten dikkat etmenizi öneriyorum. Yani şu boşluğa şöyle batıp 3 tane zincir çekiyorum ve ilk önce 3 tane burada trabzan yapıyorum. Aralarda hep 2 zincir çekeceğim. Hemen 2 zincirimi çekiyorum. Yandaki boşluğa geliyorum. Ve burada da 3 trabzanımı yapıyorum. Şimdi farklı olarak burada dikkat etmeniz gereken şu aralarda, şu köşe kısımlarında tekrar 2 zincir çekip tekrar aynı boşluğa batıyorum ki bize köşe kavisini vermiş olsun. Buraya da yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Buradan köşeden artık belirginleşti. Bunu tüm köşelere uyguluyorum. Bakın arkadaşlar 3 köşeye de uyguladım. Şu baştakini birlikte yapalım istedim. Şöyle şunu da arkasından çekeyim ki güzel gözüksün. Yine bu aralarda yaptığım gibi burada da 2 zincir çekiyorum.
Tekrar bu boşluğa batıyorum ve burada üçlü trabzanımı yapıyorum. İki zincirimi çekip ilmek kaydırma dediğimiz yöntemle şöyle tekte tığımla çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu sırayı da tamamladık ama bizim modelimizde burada 2 sıra vardı. O yüzden ipimi kesmiyorum. Hemen 3 zincir çekip üst sıraya geçip şu boşluktan başladığım gibi bu boşluklara 3 trabzan yaparak yani aynı şekilde devam ediyorum. Bundan sonrası hep aynı gideceği için tek tek anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Yani bu sırayı yapacağım. Sonra aynı bu tekniği uygulayarak krem rengi ipimi yapacağım. En sonunda siyah yapacağım. Şunu da göstereyim. Bu iki kenar köşe diyelim motiflerimin arasına da 2 zincir çekip buradaki bu boşluklara üçlü trabzanlar yaparak modelimi devam ettiriyorum. Bakın. Gördünüz mü? Buraya tekrar köşe yapacağım. Yani bu motiften de gösterecek olursak bu kenarların haricinde kalan bakın tekli bir sırada 2 tane üçlü, bir sırada 3 tane, bir sırada da 4 tane üçerli trabzanlar yapmış olacağım ve motifimi böylece tamamlamış olacağız. Bakın arkadaşlar bizim bu modeli örerken şöyle 2 tane farklı motifimiz var. Aslında farklı dediğim sadece renkleri farklı. Yani bunda siyah kullandığım yerde bunda krem. Krem de siyah, siyah da krem, krem de siyah şeklinde gidiyor. Aynı şekilde sadece iplerin yerleri değişik. 4 bundan, 4 bundan toplam 8 adet motife ihtiyacımız var. Arkadaşlar bakın 4'er tane motiflerimi ördüm. Şimdi arzu edersek bunları iğne iplikle nasıl birleştirdiğimi göstereyim. Şöyle kenara alıyorum motiflerimi. Birer tane aldım. Şöyle iğne ipliğim var. Tabi örerken de birleştirebilirsiniz ama ben bu dikili görüntüsünü daha çok seviyorum diyebilirim. Şimdi hemen şöyle şu siyah olanın şöyle arkasından önce iğnemi geçiriyorum. Bakın kenar kısmından geçirdim. Aynı şekilde bakın şurada zaten dişleri görünüyor. Bakın üstten ve alttan geçirdim. Yine siyahta çok kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama kremde göründüğü için ne yaptığımı anladığınızı düşünüyorum. Bakın çıktığımın hemen yani bu ipin hemen yanındakine yapıyorum. Bu yöntemle hem ipim gizli kalacak hem de dikişim çok muntazam görünecek arkadaşlar. Bakın tabi böyle bol bol kalmayacak. Bunu böyle bir çekeceğiz. Ve bakın gördünüz mü? Birlikte gayet güzel gözükecek. Şimdi ben motiflerimi birleştireyim. Sonra geleyim birlikte bakalım nasıl hangisini yan yana koymuşuz, birleştirmişiz. Onu birlikte bir bakalım. Evet arkadaşlar bakın dikiş işlemlerim bitti. Şöyle tek tek gösterecek olursak buradan şöyle 5 tane arkasında da var. 5 tane ördükten sonra şu yani birleştirdikten sonra şu tepe noktasında da 2 taneyi 3 kenarından böyle bunlarla birleştirip bu beşliği tamamlıyoruz. Son olarak da ön tarafa böyle tek bir motif yerleştirince modelim çıkmış oluyor. Bakın bu şekilde gözüküyor. Buna ek olarak son işlem şöyle bir şey yapıyorum ben. Krem rengi ipimle bu şöyle bu kenarlardan birer tane sık iğne geçeceğim. Hemen şu kenardan bakın şöyle bu aradan battım. Buradan alıyorum krem rengi ipimi. Normal tek zincirle yukarıya çıktım. Bu başladığım ipi arada alarak her gördüğüm
zincire birer tane şöyle batacağım. Bakın. Bu şekilde daha düzgün bir görüntü sağlamış olacağım. Tüm çevresini şöyle bakın bu yöntemle birer sıra gidiyorum. Arkadaşlar örgümü tamamladım. Gördüğünüz gibi şuradaki şu kısma sık iğnelerimi tamamladım. Aynı şekilde bu etek kısmına da yani uç kısmına da yapmış oldum. Benim şapkam bu şekilde oldu. Tabii yıkayıp ütüledikten sonra biraz daha açılma olacak ve bu böyle kıvrımlı görüntüsü daha gidecektir diye düşünüyorum. Umarım sizler için de güzel, fikir verici bir video olmuştur. Beni takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.